Hepinize merhaba. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Eğer siz de bu videoyu seyrediyorsanız güzel bir cumartesi gününü bana ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim. Benim de dahil olduğum birçok kişiden fiyatların hangi seviyeye geleceği, hangi noktadan döneceği ile ilgili açıklamaları duyuyorsunuz. Piyasada yeni olanlar için ya da piyasada bir süredir işlem yapmasına rağmen nasıl tespit edildiğini çözemeyenler için teknik analizde başlangıç videosu çekmek istedim sizlere. Öncelikle kanalıma abone olmak için sağ alt köşede bulunan abone ol kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın ve ayrıca bundan sonraki videolara daha hızlı ulaşmak için de zili işaretleyin. Şu ana kadar abone olanlar ve yeni abone olacaklar için de alkışlar gelsin. Tabii ki hepimizin yakından takip ettiği dolar TL paritesiyle başlamak istiyorum önce. Çünkü dolar TL paritesi geçtiğimiz haftadan itibaren yukarı yönlü hareketine başladı. Destek ve direnç seviyelerini yeniden test etmeye başladığını görüyoruz. Bu yüzden nasıl seviye belirlenir, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları kısaca beraber bakalım. Teknik analiz yaparken şunu baştan bilmeniz gerekiyor. Sizin belirlemiş olduğunuz fiyatla başka bir yatırımcının, başka bir arkadaşınızın belirlemiş olduğu fiyat birbirinden farklı olabilir ama birbirine yakın olması gerekiyor. Teknik analizle ilgili birçok kitap var, birçok yayın var. Bunları okuyun, elinizden geldiği kadar inceleyin. Ama en önemlisi de pratik yapmaktır. Yani siz fiyatlar üzerinde, grafik üzerinde ne kadar çok işlem yaparsanız, ne kadar çok destek ve direnç noktalarını belirlemeye çalışırsanız ilerleyen dönemlerde bunları artık gözünüzle bile tahmin edebilir duruma geleceksiniz. Bu arada bu yayını ben cep telefonu üzerinden yapmaya çalışıyorum. Teknik hatalar olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Sizin de teknik analizle ilgili uygulamış olduğunuz metotları da yorum bölümünüze yazarsanız çok mutlu olurum. Ben grafiklerde daha çok mum grafiği kullanıyorum ama bizim bugün dikkat edeceğimiz şey destek ve direnç seviyelerini nasıl belirliyoruz? Buna bakacağız. Sol tarafta gördüğünüz M30, H1, H4 neleri gösteriyor? İşte 30 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik, günlük, aylık şeklinde artarak devam ediyor. Öncelikle hangi grafikten başlayacağız ve sonra hangi grafiğe geçeceğiz? Bunlara bakalım. Yatırımcıların en çok hata yaptığı noktalardan biri de M15, M5'te işlem yapılması. Yani 5 dakikalık ve 15 dakikalık grafiklerde işlem yapılması. Ana destek ve dirençlerin belirlenmesi için D1 yani günlüğe bakmamız gerekiyor. Öncelikle şimdi belirlediğimiz D1 grafiğinde destek noktasına bakalım. Ana destek noktası olarak şu anda 5.91'ler, 5.95'ler görünüyor ama biraz daha ince detay yaparsak 5.92 seviyesini belirleyebiliriz. Bu grafiği biraz büyüterek diğer geçmişteki hareketlere bakarak da seviye belirlenebilir ama 5.90 sanki daha yakın gibi görünüyor. Yeni bir destek noktası, direnç noktası çizelim. Direnç demek fiyatların yukarı yönlü hareketine giderken karşılaştığı engeller. Destek demek de fiyatlar aşağıya düşerken fiyatların daha da aşağıya düşmesini engelleyen destek seviyelerini gösterir. İkinci bir direnç noktamız da 5.55, 5.57 seviyeleri. Bunları zaten piyasada birçok yatırımcı, birçok yatırım uzmanından zaten duyuyorsunuzdur. 5.55 seviyesi ama bunlar tabii kafaya göre belirlenmiyor. Bu tip teknik analizler yaparak belirleniyor. Mesela baktığımızda 5.57'ye daha önceki seviyelerde de bu noktaların test ettiğini görüyoruz. Ve bu hafta görüp geri geldi 5.47 noktası. Bu 5.47 noktasını sadece bugüne bakarak değil de geçmiş günlere baktığımızda hem Şubat ayında hem de diğer aylarda 5.47 seviyesinin test edildiğini görüyoruz. Fiyatların destek ve direnç noktalarının kuvvetli olduğunu belirlemek için önceki geçmişe de bakmamız gerekiyor. Bu ne kadar çok yani bir destek seviyesi daha önceki dönemlerde ne kadar çok test edilirse o kadar çok güçlü olduğu anlamına gelir. Şimdi ana direnç noktalarını belirledik. Bir de destek noktalarına bakalım. Hatırlayacak olursanız dolar TL'deki gevşeme ile beraber 5.15'lere kadar bir geri çekildiğini görüyoruz. Ve şu anda da grafikte günlük grafikte baktığımızda 5.15'i daha önceki dönemlerde ve yakın dönemde Şubat ayında test ettiğini özellikle de 5.15 ve 5.47 bandı arasında geçmiş dönemlere baktığımızda Kasım ayından itibaren hatta biraz daha geriye gelirsek işte Ekim ayından itibaren bu trendin devam ettiğini, ara bir kanalın oluştuğunu görüyoruz. Şurada da tam 5.22-5.20 seviyelerinde sanki bir destek noktası var gibi görünüyor ama bizim şu anda baktığımız ana destek ve direnç noktaları buna daha detaylı olarak şimdi de bakacağız. Destek noktalarına bakarken sanki yukarıda farklı bir direnç noktası daha çıkabilir diye dikkatimi çekti. 6.16, 6.07 belki olabilir. Oraya biraz daha detaylı bakalım. Evet 6.07 seviyesi de yukarı yönlü hareketlerde gidebileceği direnç noktaları arasında bulunuyor. Diğer taraftan bakalım başka bir destek noktası bulabilecek miyiz?
ana destek noktaları bulabilecek miyiz? İşte geçen hafta denediği 5.47 seviyesine yakın noktalarda belki bir destek ara kanallar olabilir. Ama bu ara kanalları belirlememiz için D1 biraz daha geniş çaplı bir grafik olarak görünüyor. Zaten biz burada günlük işlem de yapsak, uzun vadeli işlem de yapsak D1'de önce ana destek ve direnç noktalarını belirleyeceğiz. Ondan sonra diğer zaman aralıklarında ince detaylara bakacağız. Yani D1'i kabası, diğer H4, H1 bunları da işin detayları olarak düşünebilirsiniz. Tabii bu grafikte ben destek noktaları belki daha çok çıkar diye düşünüyordum ama herhalde direnç noktaları daha fazla karşımıza çıkacak. Yine 5.75 herhalde zannediyorum o nokta. Evet, 5.74.50 direnç noktası olarak görünüyor. Şimdi yavaş yavaş diğer zaman aralıklarındaki grafikleri inceleyelim. Benim şu ana kadar karşılaştığım en büyük hatalardan biri yatırımcıların M1, M5 ve M15'te işlem yapmasıdır. Çünkü burada fiyatların hangi yöne gideceğini belirlemeye çalışırken yatırımcılar panik yapıyorlar. Aslında genel grafiğe baktığımızda fiyatlar çok küçük hareket etse de buradaki aralıklar daha büyük görünüyor. Gelelim şimdi benim de işlem yaparken kullandığım grafik metotlarından biri olan 4 saatlik H4 grafiğine bakmaya. Burada artık hep beraber destek ve direnç noktalarının ara seviyelerini belirleyeceğiz. Öncelikle kendimize bir tane destek noktası, destek çubuğu belirleyelim ve ara noktalarda acaba fiyatlar hangi seviyeye gelecek bunları hemen tespit etmeye çalışalım. Benim ilk gördüğüm 5.27 seviyeleri, 5.30 seviyeleri belki olacaktır ama az önce bahsettiğim gibi öncelikle geçmiş dönemlerde hangi fiyat aralıklarında gezmiş, hangi noktalara daha çok değmiş bunu kontrol etmemiz gerekiyor. 5.22, 5.23 seviyeleri biraz daha önceki dönemlerde hani destek noktası olarak çalışmıştı. Bu seviyelerin geçilmesi, bu seviyede biraz daha piyasanın oyalandığını gördük. 5.22 sanki daha yakın görünüyor. Hatta burada da geçmiş dönemleri de bakacak olursak Şubat ayından itibaren de böyle bir fiyat hareketliliği olabilir. Şimdi gelelim ikinci destek noktamıza. 5.31'ler biliyorsunuz oldukça fazla geçtiğimiz 2 haftadır o seviyeyi geçmekte zorlanmıştı. Zaten geçmesiyle beraber de kırılımın sert olduğunu görmüştük. Ama burada bir ara destek noktası daha var. Hani 5.35, 5.36 biraz daha derinlemesine ve ince bakacak olursak 5.36 sanki daha çok destek olarak karşımıza çıkacak. Bundan sonraki dönemlerde geri çekilmelerde gibi görünüyor. Tabii 5.36'ları geçtikten sonra bu hafta ilk etapta 5.41 seviyelerini görmüştü. Burada da biraz oyalandığını görmüştük sizlerle beraber. Hani bir 2 haftalık dönem içerisinde kırmakta zorlandığı 5.31'leri geçip 5.41'lere doğru yönelmişti. Geçmiş dönemdeki hareketlere bakacak olursak Kasım ayında, Ekim ayında bu seviyelerin sürekli test edildiğini, hatta biraz daha geri gelecek olursak yine aynı dönemlerde bu noktaların sürekli test edildiğini görebiliriz. O yüzden 5.40, 5.41 bizim için önemli bir direnç noktası. Şu an için de destek noktası olarak çalışıyor. Peki bu 5.31'leri nasıl belirledik? Piyasa neden burada oyalandı? Hemen bunlara bakalım. Grafikte sizin göreceğiniz gibi Şubat ayında işte bu az önce şimdi gösterdiğim işte 5.28 diye görünüyor ama geçmiş dönemlere baktığımızdaki fiyat hareketlerine bakarak bunları yeniden güncelleyelim. Ocak ayında yine bu seviyeleri 5.28, 5.29 bu noktaları test ettiğini ve aşağı yönlü ve yukarı yönlü kırılımların gerçekleştiğini görüyoruz. Biraz daha geriye gidecek olursak yine Ekim-Kasım aylarında bu seviyelerde 5.31'lerde sürekli oyalandığını, bu noktaların önemli bir direnç seviyesi olarak geri çekilmelerde de destek seviyesi olarak çalıştığını görüyoruz. O yüzden bundan sonraki dönemde fiyatların 5.31'lerde yeniden oyalanması, yeniden bunların destek ve direnç olarak çalışması muhtemel görünüyor. Ben sizlerin de bu destek ve direnç noktaları nasıl belirlediğinizi gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden yorum bölümüne mutlaka yazmayı unutmayın. Son olarak bir tane daha bir destek noktamız var. Bu da son dönemde aslında çok fazla test edilmedi. Daha yeni yeni oluşuyor ama piyasadaki geri çekilmelerde 5.22'nin aşağısına indikten sonra ben çalışabileceğini düşünüyorum. O da 5.19.50 seviyesi. Çünkü Şubat ayının başına baktığımızda geri çekilmede bu noktanın destek olarak çalıştığını ve piyasanın güç toplayarak yukarı yönlü hareketine devam ettiğini burada görebiliyoruz. Vakit kaybı olmaması açısından ben grafikteki destek direnç noktalarının renklerini değiştirmedim ama siz önemli gördüğünüz seviyelerin renklerini kendinize göre belirleyebilirsiniz. Bu da bundan sonra yapacağınız analizlerde önemli olacaktır.
Destek direnç noktalarının genel anlamda nasıl belirlendiği ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize vakit ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.